Merhaba arkadaşlar ve Örgü Sepet'im YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel yeleğin anlatımıyla geldim. Yeleğimiz 1 yaşa uygun büyüklükte çalışıldı. Ön tarafımız bu şekilde. Arka tarafımız ise yeleğimizin bu şekilde. Arka tarafında da model uygulaması yaptım. Arka tarafına model uygulaması yapmak istemeyenler için de nasıl yapmaları gerektiğini de videomda detaylı olarak anlattım. Ve bu şekilde 1 yaşa uygun büyüklükte güzel bir yelek elde etmiş oldum. Artık iplerinizden 2 tane renk, bir tane de bir yumak beyaz ipimize ihtiyacımız var. Beyaz ipimizden çok az bir şekilde arttı. Yarım yumak olarak da bu iki renkten alırsanız yeleğimiz için yeterli olacaktır. İstediğiniz renk kombiniyle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde biraz renk daha canlı durması için bu renklerle tercih ettim. Ama istediğiniz renk kombiniyle bu güzel yeleği yapabilirsiniz. Tamamen elinizdeki artık iplere ve hayal gücünüze kalmış bir şekilde renk kombinlerini yapabilirsiniz. 2 yaş yapmak isteyen arkadaşlar için her yaş farkı için arkadaşlar önlere 2 arkaya 4 ilmek eklenir. O şekilde istediğiniz büyüklükte yeleğimizi ayarlayabilirsiniz. Ona göre de tabii ki boyunu biraz uzatmanız gerekecek. 4 düğmeli bir yelek yaptım. Ben ip olarak Nakoyelit Baby kullandım. Artık iplerim de Nakoyelit Baby'ye ait. Aynı renk yapmak isteyenler için birazdan renk numaralarını vereceğim. Bu iki renginde istediğiniz şekilde renk kombinlerini uygulayarak yeleğimizi yapabilirsiniz. Şiş numarası olarak 4 numara kullandım. Elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5 veya 4 kullanabilirsiniz. 4,5 da kullanabilirsiniz eğer eliniz çok sıkıysa. Eğer hazırsak arkadaşlar hep beraber yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafınıza yorumlarınızı yaparsanız ve videomu paylaşırsanız hepinize şimdiden bunun için çok teşekkür ediyorum. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimizde ip olarak Nakoyelit Baby kullanacağım. 3 adet renge ihtiyacımız var. Ana rengimiz beyaz ve ayrıyeten 2 tane renge ihtiyacımız var. Bir yumak beyaz, diğerlerinden yarımşar yumak yeterli olacaktır. Benim bunda kullanacağım renk tonları ise biri 4674, diğeri ise 790. İstediğiniz renk kombiniyle yapabilirsiniz. Elinizde kalan artık ipleri değerlendirmek için çok güzel bir model. 1 yaş için çalışacağız. Şimdi 1 yaş için 4 numaralı şişimi kullanacağım. 1 yaş için 4 numaralı şişime 34 tane ilmek attım arkadaşlar. Ve 34 tane ilmeği de 4 diş haroşo boyunca ördüm. Düz örgülerle yapıyorum ben haroşomu ve 4 diş haroşomu ördüm. Şimdi ilk iliğimizi açarak başlayacağız. İlikli tarafı anlatıyorum. İliğimizi bu taraftan açacağız. 1, 2, 3 adet ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım ve ilk iliğimizi açmış olduk. Şimdi ön yüzden bütün ilmekleri düz olarak örerek sıra sonuna kadar gideceğim. Arka yüzden kenar haroşolarımızı yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim düz örgülerle. 11 sırada bir, yani 11 diş haroşoda bir iliğimizi açıyoruz. İlk iliğimizi alt 4 diş haroşonun bitiminde açtık. Diğerlerini 11 diş sonra 11 diş arayla açarak toplam 4 tane ilikli bir düğüm yelek yapmış olacağız. Bakın ben son ilmeği bu şekilde ipin yönünü değiştirerek örmeden alıyorum. Kenar hat için ilk ilmeği de bakın ters örgü olarak alıp ipi alt taraftan alarak bu şekilde ilk ilmeği örüyorum ve ipimin yönünü değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bu 5 ilmeğim benim dikiş yapacağım taraftaki ilmeklerim ve ipimin yönünü değiştirerek ortadaki ilmekleri ters örgülerle
Sonda 6 ilmek kalana kadar örüyorum. Sayalım. 3, 3, 6, bir tane daha öreceğim. Sonda 6 ilmeğim kaldı. İpimin yönünü değiştirerek bu 6 ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Ve yine son ilmeği ipimin yönünü değiştirerek örmeden aldım. Örerek alıyorsanız o şekilde alabilirsiniz. İlikli taraftaki haroşomuz 6, dikiş yapacağımız taraftaki haroşomuz 5 ilmekten oluşuyor. Ortadaki tüm ilmekleri önden düz arkadan ters olarak örerek düz örgü elde ettim bakın. Şimdi burada kenarda bir diş haroşa elde etmiş olduk. Burası 3 diş haroşa olana kadar bu şekilde devam edeceğim. Baştaki 6 haroşa, ortadaki düz örgü, sonda 5 haroşa olarak şuradaki 4 diş haroşadan sonra bakın bir diş haroşamızı yaptık. Burası 3 diş haroşa olana kadar bu şekilde yaparak devam edeceğiz. Daha sonra da ilk rengimizi takarak modelimizi kuracağız. Şimdi 3 diş haroşa olana kadar bu şekilde yapalım. Ondan sonra modelin kurulumuna hep beraber başlayalım. Evet bakın kenarda 3 diş haroşa olana kadar ördüm. Burası 6 diş haroşa, son 5 diş haroşa, ortadaki tüm ilmekleri düz örgü olarak örerek bu şekilde ilerledim. Şimdi hemen modelin kurulumuna başlayacağım. Nasıl yapacağım? Bu baştaki 6 ilmeğimizi yine beyazımızla haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 ördük. Şimdi hemen sarımızı takarak başlayacağız. Sarı ile başlayacağım. İstediğiniz renk kombiniyle yapabilirsiniz. Hemen 1 ve 2 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi hemen şurada şu sarıyla beyazı düğümleyerek sabitleyeceğim. Çünkü açılma olmaması için 2 kere düğüm yaparak sağlamlaştıracağım. Evet. Şimdi 2 ilmeği sarıyla ördükten sonra hemen bir fıstık yapacağız. Tığımı aldım. Tığım şu şekilde 3 numaralık bir tığ. Hemen sıradaki 3. ilmeğe tığımla aldım. Bir tane sarıdan alıp içine doladım. Şu şekilde şöyle bir arka tarafa geçiriyorum. 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çektim. Bir tane doladım. Bakın burada aldığımız beyaz ilmeğin içine batarak tekrar çıkardım. Bir kere de çektim. Bakın 2 tane ilmek kaldı tığımda. Onu bırakıyorum. Tekrar bir tane doladım. Tekrar battım. Çıktım. Bir kere de çıktım. Bakın 3 oldu. Bunu da ellemiyorum. Bir daha tığıma doladım. Aynı yere battım. Tığıma dolayarak bir kere çıktım. Bakın 4. 4 taneden sonra tığıma dolayarak hepsinin içinden çıkıyorum ve bir tane zincir çekerek bu ilmeği sağ taraftaki şişime örülmüş gibi takıyorum. Yani sanki ilmeği örmüşüz gibi sağ taraftaki şişime takarak ilmekleri örerek devam ediyorum. 5 ilmek sarıyla örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 2 fıstık arasında 5 tane ilmeğimiz olacak. 5 tane ilmeği ördükten sonra tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Tığımı aldım, sıradaki aldım ilmeği tığıma içinden geçtim. 2 tane zincir çekiyorum. 1
ve 2. Tığıma doluyorum. Aynı ilmeğin içine batarak çıktım. Bir defa da geçtim. Tığımda 2 ilmeğim var. Bir daha. Tekrar. Tığımda 3 ilmeğim var. Tekrar. Tığımda 4 ilmeğim var. Tığda 4 ilmek olunca tekrar tığıma dolarak hepsinin içinden geçiyorum. Ve bir tane zincir çekerek bu ilmeği yine sağ taraftaki şişime alıyorum. Bir saniye. Evet. Şimdi tekrar yine 2 fıstık arası için 5 tane ilmek sarı ile örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şu anki fıstıklarımızın görüntüsü bu şekilde. Şimdi tekrar bir tane daha yapacağız. Toplamda bu sıramızda 4 tane fıstık yapacağız. İlk rengimizle 4 fıstık yapıyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 doladım. Aynı yere battım, çıktım. Bir kere de geçtim. 2 ilmeğim var tığımda. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğim var. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 4 ilmeğim var. 4 ilmek olunca şu şekilde çıkıyorum hepsinin içinden ve bir tane zincir çekerek yandaki sağ taraftaki şişimi alıyorum. Şimdi 5 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın şu an 3 tane oldu. Bir tane daha yapacağız. Ve bu sıramızın yani ilk rengimizin son fıstığını yapmış oluyoruz. Yine aldım. 2 kere zincir çektim, doladım. Aynı ilmeğin içine batarak 2 ilmeğim var. Bir kere yaptık. İkinci defa yapıyoruz ve üçüncü defa yarım trabzan oluyor arkadaşlar. Bu yarım trabzan yaparak tığımda 4 ilmek olunca tığıma dolayarak hepsinin içinden geçerek bir tane zincir çekiyorum ve bu ilmeğimizi de sağ şişime aldım. Şimdi buradan sonra 2 ilmeğimi sarıyla örüyorum. 1 ve 2. Bakın fıstıklarımızı tamamladık ama beyaz ipimiz burada kaldı. Onun için buraya çok az bir beyaz ip takacağım. Bakın şu kadar bir beyaz ip doladım. Ve bunu buraya yeni bir ipmiş gibi yani sarıyı taktığımız gibi takarak bunu sabit yeleğimizin bu renkli kısmı bitene kadar tamamen yani koltuk altı kesimine kadar bu beyaz ipi burada kullanacağım. Hemen bu sarı iple bu beyaz ipi de burada düğümlüyorum. Bunları unutmayalım. Düğümlemesi çünkü çok önemli. Açılma yaparsa bütün emeğimiz heba olur. Ki bir yıkamada kesinlikle açılır. Şimdi arka yüzümüze geçtiğimizde baştaki 5 adet ilmeği haroşa olarak beyazımla örüyorum. 4 ve 5 ve yeni renge geçerken çaprazlama işlemi yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Sarı ipimiz bu tarafta olduğu için beyazı da bu tarafa alıyorum. Kullanmadığım ipi bu tarafa, kullanacağım ipi bu tarafa yapıyorum ve bakın burada bir çapraz görüntü olmuş oldu. Aldım ve bunu tekrar ön tarafa alıyorum. Pardon, arka tarafa alıyorum. Ve sarı ilmeklerimi de haroşa olarak öreceğim. Sarı ipimle haroşalarla devam ediyorum. Bu çaprazlama işlemini yapmayı unutmayalım. Eğer unutursak 2 ilmek arasında açıklık kalacaktır. O yüzden kötü bir görüntü olacaktır.
Yani delik bir görüntü olacaktır. O yüzden o çaprazlama işlemini yaparak o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar, sarılar bitene kadar sarı ipimle haroşa olarak örerek devam ettim ve sarı ipim bitti. Şimdi beyaza geçeceğim. Onun için yine bu tarafa aldım. Kullanmayacağım ipi bu tarafa, kullanacağım ipi bu tarafa alarak ipimin yönünü değiştirerek bu sondaki 6 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Yeni ip taktığımız zaman bütün ilmeklerimiz haroşa olarak örülecek. Kendi rengiyle, beyazlar beyazla, sarılar sarıyla. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Ve burada 3 diş haroşa olana kadar sarımız 3, yani sarıyla 3 diş haroşa olana kadar bu şekilde beyazları beyazla, sarıyı sarıyla haroşa olarak örerek devam edeceğiz. Çaprazlama işlemini bir de bu yönden göstereyim isterseniz. Ondan sonra 3 diş haroşa olana kadar örelim. Beraber 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın şimdi sarıya geçmem gerekiyor. Bu sefer bu diğer yönden çaprazlama yapacağım. Nasıl yapacağım? Kullanmayacağım ipi bu tarafa, kullanacağım ipi bu tarafa aldım ve hemen ilmeğe taktım. Onu biraz çekiyorum ve bu şekilde beyazı çekelim. Sarıyla örerek devam ediyorum. Sıra sondaki ip değişiminde de aynı şeyi yapacağız. Kullanmadığımız ipi diğer tarafa, kullanacağımız ipi diğer tarafa alarak öreceğiz ve bu şekilde 3 diş haroşa olana kadar ortada bu sarı kısmı devam ettireceğiz. Ondan sonra tekrar sarı ipimizi takarak beyazla devam edeceğiz bir müddet. Şimdi 3 diş haroşa olana kadar beyazımızla sarımızla devam edelim. Ondan sonra beyazımızla ne kadar devam edeceğimizi belirtmek üzere tekrar burada olacağım. Evet, sarı ile 3 diş haroşa olana kadar ördüm ve sarı ipimi kestim. Şimdi beyazda giderken tekrar düğümleyeceğim. Şimdi burada ne yapacağız? Burada da tekrar iki renk arasında şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani düz örgülü 3 diş haroşa boyunca düz örgülü kısmı yapacağız. Onu da başlangıcını göstereyim. Bakın örerek beyazımla tamamen örerek gideceğim. Ama sondaki o 5 ilmeği ördüğümüz beyaz ilmeği kesmiyorum. Çünkü sürekli beyaz ip takmak zorunda kalırız yoksa. Ve o da çok fazla bir ip kirliliği görüntüsü yapar. O yüzden onu kırmayacağım. Ve bakın bu ipimi de beyaz ipimle hemen şimdi düğümleyeceğim ki daha fazla arası açılmasın diye ilmeklerin. Düğümledim. Bunların hepsini tekrar saklayacağız. Şimdi beyazımla devam ediyorum. Baştaki 6 ilmeği haroşo, sondaki 5 ilmeği haroşo, ortadaki ilmeklerin hepsini düz örgü olarak öreceğim. Yani önden düz, arkadan ters olarak. Ve her iki renk arasında 3 diş haroşo boyunca bu düz örgülü kısmı yapacağız. Şimdi şu sondaki bakın beyaz ipimi kırmıyorum ve o 5 ilmeğimi yeleğimizin koltuk altı kesimine kadar yine çaprazlama işlemi yapıyorum. Koltuk altı kesimine kadar buradaki bu 5 ilmeği yeni taktığımız o küçük yumakla yapacağım. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arka taraftan da yine aynı şekilde bu 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. İpimin yönünü değiştirerek çaprazlama yaparak ters örgülerle devam ediyorum. Sarı ilmeklerin örüldüğü bölümü ters
örgülerle devam edeceğim beyaz ipimle. Ve bu şekilde şu an bir dişini zaten beraber yapmış olduk. 3 diş haroşa boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Ondan sonra yeni rengin takımını da sizlere göstereceğim. Çünkü oradaki fıstıklarımız 3 tane olacak. İlk taktığımız sarı ipimizle 4 tane fıstık yapmıştık. Orada yeni rengimizle 3 tane yapacağız. Ve sondaki 6 ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Şimdi 3 diş haroşa boyunca bu şekilde örelim. Ondan sonra yeni rengin takımıyla devam edelim. Ve sarımdan sonra 3 diş haroşa boyunca da bu şekilde ördüm. Şimdi yeni rengimizi takacağız. İkinci rengimizi takarak devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi beyazda ördüm. Yeni rengimi koyu griyi takarak devam ediyorum. Bir önceki sarımızı yaparken 2 ilmeği ördükten sonra fıstık yapmıştık. Burada 5 ilmek ördükten sonra yapacağız. 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi ördüm. Hemen şurada şu 2 ilmeği düğüm yapmayı unutmadan devam edeyim. Sıkıntı olmasın. Şimdi 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi hemen bir fıstık yapacağım. Yine sıradaki ilmeğimi aldım. İçinden geçirdim. 1 ve 2 ilmeğim, 2 tane zincir çektim. Bir tane doladım. Aynı yere battım. Yarım trabzan yapıyorum yine. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. Doladım. Aynı yere battım. Çıktım. Tekrar 3 ilmeğim kaldı. Bir kere daha yarım trabzan yapacağım. Ve 4 ilmeğim kaldı. Doladım. Hepsinin içinden geçerek bir tane zincir çekiyorum. Ve bu ilmeği yine sağ taraftaki şişime alarak 5 ilmek daha öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. Yine her iki fıstık arasında 5 ilmeğimiz olacak. Daha fazla ilmek başlayanlar 2 fıstık arasına 7 ilmek de bırakabilirler. Ona göre ayarlayarak 1 ve 2 tane zincir çektim, doladım, battım, yarım trabzan yaptım, bir kere daha tekrar yarım trabzan yaptım, bir kere daha yaptım ve 4 tane ilmeğim kaldı. Hepsinin içinden geçerek bir tane zincir çekiyorum ve ilmeğimi taktım tekrar sağdaki şişime. Şimdi 5 ilmek daha örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 2 tane fıstığım oldu ve fıstıklar bakın sarıların arasına denk geldi. Şu şekilde. Şimdi bir tane daha yapacağız. Bu rengimizle 3 tane, ilk taktığımız renkle 4 tane olacak şekilde devam edecek. Şimdi 1 ve 2 tane yaptım. Yine yarım trabzanlarla fıstığımı yaparak bu rengimizin sonuncu fıstığını yapmış oldum. Tekrar şişime taktım ve sonda da bakın 5 tane ilmeğim kaldı. Başlangıçta da 5 ilmek örüp yapmıştık. Sonda da 5 ilmeğime yine örüyorum. Burada takılı olan beyaz ipim mevcut. Çaprazlama işlemi yaparak beyazla burayı da örerek tamamlıyorum. Bakın şu anki görüntümüz şu şekilde. Ve arkadaşlar burayı da
3 diş haroşa boyunca yine öreceğiz. Ve ondan sonra yeleğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu rengimizde de 3 diş olana kadar örelim. Haroşa olarak çaprazlamalarımızı unutmayalım. Ve ondan sonra kısaca ne yapacağımızı anlatayım. Ve yeleğimizin önünü koltuk altı ve yaka kesimine kadar örerek devam edelim. Ben de şimdi tamamlayayım. Geliyorum. Evet, bakın 3 diş haroşa boyunca da ördüm. Ve şimdi tekrar beyaz kısmımı 3 diş haroşa boyunca yapacağım. Ondan sonra tekrar bu sarı kısmı 4 fıstıklı olan kısmı yapacağım. Sonra tekrar 3 diş haroşa boyunca beyaz kısmı yapacağım. Sonra tekrar 3 fıstıklı kısmı yaparak bu şekilde yeleğimizin istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ettireceğiz. Ben de şimdi bir müddet bu şekilde devam edeyim. Ondan sonra koltuk altı ve yaka kesimiyle devam edelim. Evet, önümün birini bu şekilde tamamladım. 3 tane sarı, 2 tane siyah olacak şekilde yaptım. Son sarımdan sonra da bakın 2 diş boyunca düz örgülü kısmımı yaptım. Şimdi 3. dişimizi örerken bir Selanik hat çıkartacağız. Çünkü kesimlere başlayacağız buradan itibaren. Bunu nasıl yapıyoruz? 6 ilmeğimi yine örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek benim ön patım. 7. ilmeği ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. Sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. Bu oluşturduğumuz Selanik hattın yanından kesimlerimizi yapacağız. Hem koltuk altından hem yaka kısmından. Ve bu Selanik hat yeleğimiz bitene kadar devam edecek. Aynı şekilde kesimlerimiz bitince de devam ettireceğiz. Yeleğimiz bitene kadar. Şimdi sonda 6 ilmek kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. 3, 6, 7, bir tane daha ördüm. Şu an 6 ilmeğim var. Bakın düz örgülü olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Sondan 6. ilmeğimi 5 tane de haroşomu örerek tamamlıyorum. Yani her iki ön patımın ve sondaki koltuk altındaki patımın yanından birer tane Selanik hat çıkartıyorum. Ve şimdi bunları Selanik hat olarak devam ettireceğim, başlatacağım. 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi ördüm. Bu taraftaki ipimi de bakın kırıp düğümledim ben. Sarım biter bitmez. Bakın bu ilmeği, normal ilmeği örmüyorum. Bakın ilmeğin içine, yani şuraya batarak girerek oradan örerek bıraktım ve bu sıramızı komple bütün ilmekleri haroşa olarak örerek devam edeceğim. Şimdi sıra başındaki Selanik hattımızı da beraber yapalım. Zaten sıra başına tekrar ön yüzümüze geçtiğimizde hem son iliğimizi açacağız hem de kesimlere başlayacağız beraber. Ve artık hem koltuk altından hem yaka tarafından kesimlerimizi yaparak devam edeceğiz. Beraber devam edelim. Şimdi bakın yine düz örgülü 7. ilmeğime geldim. Dibine batarak Selanik'imi yaptım ve 6 ilmeğimi de haroşa olarak örerek tamamlıyorum sıra sonuna kadar. Tekrar ön yüzüme geldim. Şimdi son iliğimi açacağım. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Şimdi son iliğimi açacağım. 1, 2 ve 3 adet ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Şu an 5 ilmek örmüş oldum. Bir tane daha ördüm. 6 ilmek ön patımı yaptım. 7. ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Her zaman bu baştaki 7. ilmeğimi ve sondaki 6. ilmeğimi her zaman ters olarak öreceğiz ön yüzümüzden. Hemen ters ilmeğimin yanındaki şu 2 ilmeği aynı anda alarak düz örgü örer gibi kesim yaptım. Ve sonda 8 ilmek kalana kadar yine
düz örgülerle devam ediyorum. Aynı anda hem koltuk altından hem yaka tarafından kesim yapacağız. Koltuk altından birkaç tane yapacağız ama yaka kısmından ilmeklerimiz bitene kadar, yani istediğimiz sayıya düşene kadar devam edeceğiz. 4 4 2 tane daha öreceğim. 1 2. Evet, şu 8. ve 7. ilmeği beraber alarak kesim yaptım. Yanındaki ilmeği ters ördüm ve 5 ilmeğimizi de haroşa olarak örerek tamamladım. Bundan sonra arkadaşlar bütün ilmekler haroşa olarak örülecek. Bir de Selanik hat çıkartıyoruz. 2 tane ve kesimlerimiz devam ediyor. Kesimlerimiz zaten bir müddet sonra bitecek. 3, 4 ve 5. Hemen ilmeğe değil dibine batarak Selanik hattımızı devam ettiriyorum ve bütün ilmekleri haroşa olarak örerek devam ediyorum. İlk kesimimizi beraber yapmış olduk. Bir kere daha göstereceğim. Ondan sonra ne yapacağımızı belirteyim ve aynı şekilde devam edelim. Şimdi şuradaki Selanik hattımızı da devam ettirelim. Evet, bakın şu ilmeğin dibine batarak ördüm. Kalan ilmekleri de yine haroşa olarak örüyorum. Son iliğimizi de açtık. Ve 4 düğmemizin bütün iliklerini açmış olduk. Şimdi bir kesimi daha göstereceğim size. Ondan sonra kısaca ne yapacağımızı belirteyim. Ve devam edelim. 2, 3, 4, 5 ve 6 adet ilmeğimi ördüm. 7. ilmeğimi ters olarak ördüm. 8. ve 9. ilmeği beraber alarak düz örgü örer gibi kesim yaptım. Ve sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Kesimler ön yüzümüzden yapılacak. Her zaman. Şimdi sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Evet, 4 4 8. Şu 2 ilmeği beraber alarak kesim yapıyorum. Bir tane ters örüyorum. 5 tane haroşa örüyorum. Ve yine kesimleri beraber yapmış olduk. 2 tane kesimimizi yaptık. Ve arkadaşlar şu anki görüntümüz bu şekilde. Şu ipleri bir arkaya alalım. Evet. Şu anki görüntümüz bu şekilde. Koltuk altı tarafından toplam 5 tane kesim yapacağız. Şu an 2 tanesini beraber yaptık. 3 tane daha yapacağız. Yakada ise ilmeklerimiz 17'ye düşene kadar yaka kısmından kesimlerimize devam ediyoruz. Ben şimdi bir tarafı diğer tarafı tamamladım. Bunu sizlere göstermek istiyorum ne yapacağımızı daha net anlayabilmemiz için. Şu an yeleğimizin görüntüsü bu şekilde. Bakın arada 4 ilmek kalana kadar yakadan kesimlerime devam ettim. Koltuk altından ise sadece 5 tane kesim yaptım. Koltuk altından ondan sonra kesim yapmayı bıraktım. Sadece Selanik hattı devam ettirdim. Yakada ise dediğim gibi şişimde toplam 17 ilmek kalana kadar, şu iki Selanik hattının arasında 4 ilmek kalana kadar yani kesimlerime devam ettim. Ve ondan sonra da şuradaki haroşadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. 23 diş haroşa boyunca örmüşüm. Bunu 24'e de tamamlayabilirsiniz. Şu an uzunluğu gayet iyi ama bu buradan itibarenki haroşoyu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Birazcık daha yani şöyle 20, ben 23 yapmışım. Siz 26 da yapabilirsiniz. Yani bebeğinizin beden uzunluğu her bebeğinki aynı olmaz. Bebeğinizin beden uzunluğu eğer uzunsa buradan itibaren arkadaşlar 26 diş haroşaya kadar uzatabilirsiniz bir yaş için. Şu anki görüntümüz bu şekilde. Şimdi bu tarafı da aynı bu taraftaki gibi yapalım. Arkadaşlar buramızın da buradan tek farkı
Biz burayı 6 diş haroşo, bu tarafı 5 diş haroşo yapmıştık. Bunda da tek farkı bu taraf 5 diş haroşo, bu taraf 6 diş haroşo arkadaşlar. Onun haricinde bir de buranın yakası buranın koltuk altı oluyor. Tam ters olarak yapıyoruz yani. Burada yakamız bu tarafta, burada yakamız bu tarafta. O şekilde kesimlerimizi yaparak her iki tarafı da bu şekilde tamamlayacağız ve arka tarafımızın yapımına geçeceğiz. Arka tarafımızda normalde model koymayı planlamıyordum ama çok sade bir yelek olacağı için arka tarafa da model koymayı planlıyorum. Birazdan zaten sizlerle beraber yapımına başlayacağız oranın da. Eğer bebeklerinin yattıkları zaman bu topçukların sırta batmasından rahatsız olan annelerimiz olursa arka tarafı komple haroşa olarak da yapabilirsiniz. Ama ben şimdi YouTube'a anlatım yaptığım için arka tarafa da model koyacağım. Daha güzel, daha görseli güzel bir yelek olması için. O yüzden arka tarafa da model koyacağım. Normalde arkaya model koymayı sevmiyorum. Bebeğimizin sırtına batma ihtimali olduğu için. Ama YouTube çekimi olduğu için arkaya da modeli uygulayacağım ki o şekilde de yapmak isteyenler o şekilde de görsünler diye. Ama size haroşa olarak da komple haroşa olarak da yapabileceğinizi buradan belirtiyorum. Aynı ilmek sayısıyla. Şimdi ben bu diğer önü de tamamlayayım. Arkaya başlarken hep beraber yapımına başlayalım. Ben de şimdi tamamlayayım bu önümü de geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki yönü de bu şekilde tamamladım. Ve bakın ikisi de eşit uzunlukta oldu. Buradan itibaren 23 diş haroşa boyunca ördüm. Ve şişimde de 17 tane ilmek var iki tarafta da. İki tarafında ilmeklerini kapatmadım. Bu şekilde ilmek tutucuya taktım. İki yönde tamamladıktan sonra şimdi beraber arkamıza geçelim. Arkamız için beyaz ipimle şişime 59 tane ilmek attım. Model kurulumunu yaptığım için bu şekilde denk geldi. Sadece haroşolarla yapacak olan arkadaşlar 60 ilmekle başlayabilirsiniz arkamıza. 59 ilmekle başladım. 59 ilmeği önce 4 diş haroşo boyunca ördüm. Sonra da 3 diş haroşo boyunca da düz örgülü kısmı ördüm. Her iki kenardaki haroşo adetim 5 adet. Bu tarafta da 5 adet haroşom var. Burada da 5. Ortadaki tüm ilmekleri düz örgü olarak ördüm. Şimdi hemen modelin kurulumuna başlayacağız. Önlerden sadece bir fark var model kurulumunda. Çünkü sayıların denk gelmesi için bir yerde bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Çünkü yoksa arka ya çok büyük oluyor ya çok küçük oluyor. O yüzden şimdi buradan itibaren yine sarı ipimi takarak örmeye başlayacağım. Sadece beyazla haroşa olarak da örebilirsiniz. Ben model kurulumunu yapacağım arka tarafta da. Şimdi önlerde 2 ilmek yaptıktan sonra fıstık yapmıştık. Arkada model kurulumu denk gelmesi için 3 ilmek ördükten sonra fıstık yapımına başlıyorum. 3 ilmeğimi ördüm. Ya fıstık yapımını tekrar göstermeyeceğim. Ya bir tanesini göstereyim yine. Ne yapacağımı görmeniz için. Ondan sonrasında beraber bir yapalım. Arka tarafa aldım. 2 tane yine zincirimi çektim. Aynı ilmeğin içine yarım trabzanlarla 3 kere batarak 1 2 son kez 3 kere batarak yaptım. Dolayarak hepsinin içinden çekerek bir tane zincir çektim ve bu taraftaki şişimi aldım. Yine her iki fıstığın arasında 5 tane ilmeğim olacak. Onda bir farklılık yok. Sadece bu başlangıçtaki ilmek sayımız arka tarafta 2 değil 3. Tek farkımız bu. 5 tane ördüm. Şimdi tekrar fıstık yapacağım. Bu şekilde 5 ör 1 fıstık, 5 ör 1 fıstık olarak arkamızda tamamen yapacağız. Başlangıçta 3 ilmek örerek fıstık yaptığımız için burada da fıstıktan sonra 3 ilmek kalacak. 3 ilmeğimizi örüp öyle 5 adet haroşomuzu yapacağız ve buradaki 5 adet ilmeğimize yine yeni bir ip takmamız gerekiyor. Onu da önlerde yaptığımız gibi yapacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi sarı kısmı bu şekilde tamamlayalım. Siyah kısma gelince de orada da bir değişikliğimiz olacak. Orada da
5 ilmek örüp fıstığımızı yapmıştık. Burada da arka tarafta 6 ilmek örüp ilk fıstığımızı yapacağız. Sonra yine diğer fıstıklar arasında 5 ilmek olacak. Sonda da yine 6 ilmek kalacak. Başta ne ile başladıysak sonda onunla bitirmemiz gerekiyor ki fıstıklar bu ortalı şekilde, yani şu şekilde ortalı şekilde denk gelmesi için. Burada 3 örerek fıstık yaptığımız için sonda 3 tane ilmek kalacak. Diğer renge geçtiğimizde de 6 örerek fıstık yapmaya başlayacağız ve 6 ilmeğimiz kalacak. Aradaki bütün fıstıkların arasında yine 5'er tane ilmek olacak. Burada da bakın 5 tane 3 ilmek ördüm. Fıstık yaptım. 5 ilmek ördüm. Şimdi fıstık yapacağım. Diğer fıstıkların arasında da 5'er ilmek olacak. Sonda 3 ilmek kalacak. Koyu renge geçtiğimizde de 6 ilmek örüp fıstığımı yapacağım. Sonra tekrar 5 örüp fıstık, 5 ör 1 fıstık, 5 ör 1 fıstık olarak devam edeceğim. Sonda yine 6 ilmek, başta 6 ördüğüm için sonda da 6 ilmek öreceğim ve sonra bu 5 adet haroşomu beyazla örerek tamamlayacağım. Önlerin arkadan, yani arkanın önden tek farkı bu. Dediğim gibi model kurulumunu oturtturmam için bu şekilde bir şey yapmak zorunda kaldım. Yoksa ya ilmek çok fazla oluyordu ya çok az oluyordu. Birer ilmek, yani bir ilmek bir ilmektir. Buralara birer tane ekleyince 2 ilmek bile çok fark ediyor. O yüzden 59 ilmekle başladım. Yani ya 63 ilmekle başlayacaktım ya 57 ilmekle. Normalde 50 toplamda önlerin toplamı 68 yapıyor. Benim bunu 60 başlamam falan gerekiyordu. O yüzden 59 ilmeğin yeterli olacağını düşündüğüm için 59 ilmek olarak başladım. Bir ilmeğin bir fark edeceğini düşünmüyorum çünkü. Şimdi bu şekilde model kurulumumuzu yapalım. Önlerde bakın yine 3 tane sarı, 2 tane siyah kısmım, yani koyu gri kısmımız var. Arkada da aynı şekilde olacak. 3 tane sarı, sarıyla başlayıp sarıyla bitireceğiz. Arada da 2 tane koyu renkli kısmımız olacak. Aynı şekilde yapacağız. Sonra koltuk altı kesimini yapacağız beraber. Şimdi koltuk altı kesimine kadar bu şekilde devam edelim. Kafası karışan, aklına takılan herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazın. Detaylı açıklamasını yaparım. Kesinlikle cevap vermez falan diye düşünmeyin. Herkese elimden geldiğince, cevabını bildiğimce geri dönüş yapıyorum. O yüzden kafanıza takılan bir soru olursa gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Yeter ki güzel bir şey çıksın ortaya. Bu şekilde devam edelim yapmaya. Ondan sonra koltuk altı kesimiyle tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, arkamızı da bu şekilde yaptım. Yine 3 tane sarı, 2 tane siyah, sarıyla başladım. Sarıyla bitirdim. Arkamız için şişimize 59 tane ilmek atmıştık. 4 diş haroşo boyunca ördük. 2 kenar 5'er adet haroşo. Ortadakiler modelli kısma gidiyordu. Arkanın önden farkı, önde 2 ilmek başlayarak 2 ilmek örerek fıstığımızı yapmıştık. Arkada model denk gelmesi için 3 ilmek ördüm. Fıstığımı yaptım. Aralar yine 5 ilmek. Burada ise önde 5 ilmek örüp ilk fıstığımızı yapmıştık. Burada 6 ilmek örerek fıstığımızı yapmaya başladık. Koyu renk olanı. Aralar yine 5. 3 ile başladık. 3 ile bitirdik. 6 ile başladık. 6 ilmekle bitirdik. Bu şekilde yaptım ve 2 diş haroşo boyunca da düz örgülü kısmımı ördüm. Şimdi arkamız için de Selanik hattımızın kurulumunu yapacağız. Onu da göstereyim arkadaşlar. Zaten arkanın önden pek bir farkı olmuyor. Sadece ilmekler fazla. 5 tane ilmeğimi ördüm. Ön yüzümdeyim. 6. ilmeğimi ters olarak ördüm Selanik hat için. Ve sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. Bu ilmeğimizi haroşa olarak yapacağız. Ve ondan sonra kesimlerimize, ön yüzümüze geçtiğimizde beraber başlayacağız. Arkamızın modelli şekilde yapmak istemeyenler için şişinize 60 ilmek atarak aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Onlar için de sıra vereyim arkadaşlar. Belki düz yapmak isteyen arkadaşlar olabilir. 4 diş haroşo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. 36 diş haroşo boyunca arkamızı modelsiz olarak yapıyorsanız o şekilde haroşo olarak yapıyorsunuz. 36 diş haroşo boyunca. Burada da
37. diş haroşomuzu örerken de Selanik hattımızı başlatarak kesimlerimize başlayacağız. Selanik hattımızın başladığı yerde de dikişlerimiz, yan dikişlerimiz bitecek. Çünkü kesimlerimiz orada başlıyor. Şimdi sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar düz örgülerle devam ediyorum. Ön yüzümdeyim şu an. Altı ilmek olana kadar, kalana kadar örüyorum. Evet, 6 ilmeğim kaldı. Sondan 6. ilmeği ters ördüm. 5 ilmeği de haroşa olarak örerek ön yüzümün sırasını tamamladım ve Selanik için ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi arka yüzümdeyim. Beraber bir kesimi de yapalım. Zaten dediğim gibi önlerin arkadan pek bir farkı yok. Sadece ilmek fazla. 4, 5 adet ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğin ilmeğini değil dibine batarak alıyorum ve Selanik örmüş oluyorum. Ve arka yüzden de bütün ilmekleri yine düz örgü olarak örüyorum. Bu benim bir diş haroşa elde etmemi sağlıyor. Ve şimdi sıra sonuna kadar düz örgülerle devam ediyorum. Artık ipleri kullanmak için çok güzel bir model. Yani bunun iki renk değil, her sırasını farklı renkle de yapabilirsiniz. Her fıstık sırasını farklı renkle de yapabilirsiniz. Rengarenk bir model olarak da yapabilirsiniz. Ben iki renk olarak kullandım. Çok fazla karışık görünmemesi için. Ama elinizde çok az vardır mesela artık ipleriniz. Onları bir sıra, yani bir 3 diş haroşolu fıstık modelinin bir tanesinde kullanıp diğerlerini de 5 ayrı renk olarak yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır eminim. Ve sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sondan 6. ilmeğimi de dibine batarak ördüm. Ve 5 tane de ilmeğimi haroşa olarak örerek tamamlamış oldum. Şimdi kesimlerimize başlayacağız. Kesimimizin ilkini beraber yapacağız. Ondan sonra kısaca ne yapacağımızı anlatacağım. Ve o şekilde devam edeceğiz. Şimdi 5 tane ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 3, 4 ve 5. 6. ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve 7. ve 8. ilmeğimi şu şekilde beraber düz örgü örer gibi kesim yapıyorum. Ve sıra sonunda 8 tane ilmeğimiz kalana kadar yine düz örgülerle devam ediyoruz. Her iki tarafın kesimi, koltuk altı kesimi ön yüzden yapılacak. Ve aynı anda gidip gelerek yapıyoruz kesimlerimizi. Şimdi sıra sonundaki 8 ilmeğe kadar düz örgülerle devam ediyorum. Şimdi bu arkamızda sağ taraftan 5 adet, sol taraftan 5 adet kesim yapacağız. Şu an bir tanesini beraber yapıyoruz. Yani size yapacak 4 tane daha kesim kalıyor. Hem sağdan hem soldan. Toplam 10 tane kesim yapmış olacağız. Şişimizde 59 ilmeğimiz varken bu ilmek sayısı 49'a düşecek. 49'a düştükten sonra ise burada başladığımız haroşadan itibaren arkadaşlar toplam 22 diş haroşa olana kadar da mevcut olan 49 ilmeğimizi haroşa olarak örerek devam edeceğiz. Bir tane fazla ördüm. 8 ilmek kalana kadar ördüm. 8. ve 7. ilmeği beraber alarak kesim yaptım. 6. ilmeği ters ördüm. 5 ilmeği de haroşa olarak örerek ilk kesimlerimizi yapmış olduk. Önlerde yaptığımız gibi Selanik hattı yelek bitene kadar devam ettiriyoruz. Sağdan 5, soldan 5 kesimlerimizi yapıp ilmeklerimizi 49'a düşürdükten sonra buradaki haroşadan itibaren de 22 diş haroşa olana kadar örelim. Ondan sonra
Ense kesimiyle burada olacağım. Ensemizi kesip yeleğimizi birbirine birleştireceğiz. Evet, ben buradan itibaren 22 diş haroşa boyunca ördüm. Şu an şişimde 49 tane şiş ilmeğim var. Şimdi ense kesimini yapacağız beraber. Önlerimizin omuzları 17 ilmekten oluşuyordu. Onun için şimdi 17 ilmeğimi öreceğim. 2 3 4 5. Bu ilmeği ters olarak örmüyorum artık. Çünkü birazdan koltuk omuz birleştirmesi yapacağımız için ters örmem ilmeği kaçırabilme ihtimalim var. O yüzden bunu da düz olarak örüyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Omuzumun biri için 17 ilmek ördüm. Ortada toplam 15 tane ilmek keseceğim. Bu tarafta da 17 tane ilmeğim kalacak. Örerek kesme işlemi yapacağım. Bunun için 2 ilmek daha örüyorum. Ve şu ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir tane daha ördüm. İkinciyi kestim. Bir ördüm. Üçüncüyü kestim. Bir ördüm. Dördüncüyü kestim. Ördüm. Beşinciyi kestim. Ördüm. Altıncıyı kestim. Ördüm. Yedinciyi kestim. 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Kaç tane ilmeğimiz kalmış? 2 4 6 8 10 13 16 17. Buradaki 17 ve sıra sonuna kadar bunları da düz olarak örerek ense kesimimizi bu şekilde yapmış olduk. Her iki omuz 17 ilmekten oluşuyor. Ortada 15 ilmeklik ense kesimi yaptık. 15 ilmek de ensemiz için gayet iyi bir genişlik. Sıra sonuna kadar ördüm. Bakın ensemizi bu şekilde kesmiş olduk. Şimdi omuzlarımızı örerek birleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Her iki önüm de burada. Aynı denk gelecek şekilde. Bu taraf 6 ilmeklik kısım olduğu için bunu bu şekilde birleştireceğim. İlikli yer iç tarafa bakacağı için bunu da bu şekilde, bu iplerin hepsini temizleyeceğiz arkadaşlar. İkisinin de dış kısmı birbirine değecek ve bu şekilde birleştirme işlemi yapacağız. Şu an ipim burada olduğu için önce bu omuzun birleştirmesini size göstereceğim. Şu ilmek tutucunun yönünü değiştiriyorum. Evet. Her iki omuzu yan yana getiriyorum. Ve bir arka kısımdan bir ön kısımdan birer tane ilmek ala hepsini bir şişte topluyorum. 17 bir taraftan, 17 bir taraftan bütün ilmekleri bir şişe toplayarak kesimlere başlayacağım. Diğer omuzu da aynı şekilde yapıyoruz. O yüzden her iki omuzun yapımını göstermeyeceğim. Sadece bir tanesininkini gösteriyorum. Sonra da yan dikişini yapacağız ve düğmelerini dikerek iplerini temizleyeceğiz ve yeleğimizi tamamlamış olacağız. Güzel bir yelek daha YouTube kanalımızda anlatımın yerini almış olacak. Evet, bütün ilmekleri bir şişe topladım. Şimdi bunları da örerek kesme işlemi yapacağım. İpim sıra sonunda olduğu için
Bu ilmeklerin hepsini tekrar bu şişime alıyorum. İpin olduğu yere geçebilmek için. Biraz önce aynı anda örerek de kesim yapabilirdik. Her iki ilmekten, her iki şişten birer ilmeği örer gibi yapıp kesim de yapabilirdik. Ama hiç örgü bilmeyen arkadaşlara da anlatım yaptığım için o da gerçekten çok zor oluyor. İlmek kaçırma ihtimalleri oluyor. O yüzden arkadaşlar en kolayı, en basiti hangisi ise onu gösteriyorum. Şimdi bu şişleri aldım. Bakın ipim burada mevcut. İlmekleri 3-3 alacağım. Şu şekilde 3 ilmeğin hepsini aldım. Kesim yapıyorum. Ve ilmeği tekrar şişime takıyorum. Tekrar 3 ilmek daha aldım. Tekrar yerine taktım. Tekrar 3 ilmek daha aldım. Bir kere daha alayım. Bu şekilde 3-3 almamızın sebebi omuzda bir yayvan bir görüntü olmaması için. 2-2 alırsak eğer bir yayvan bir görüntü oluyor. 3 aldığımız zaman daha toparlayıcı bir kesim yapmış oluyoruz. O yüzden 3 ilmek 3 ilmek alarak kesimlerimizi tamamlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde 3-3 kesimlerimizi yapalım. Ondan sonra yan dikişimizi yaparak yeleğimizi tamamlayalım. Evet, sonda 4 ilmek olarak kaldı. Bu sefer de bu 4 ilmeğin hepsini alıyorum. Hepsini kesim yaparak ilmekleri bitirdim. Şu şekilde son ilmeğimin içinden kalan ipimi geçirdim ve düğüm yaparak tamamlamış oldum. Bir bakalım. Bakın şu an şu şekilde bir birleştirme yapmış olduk. Gayet iyi bir omuz birleştirmesi yaptık. Omuz birleştirmesinden sonraki görüntümüz, yeleğimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi diğer omuzu da aynı şekilde birleştirelim. Yan dikişimizi de yapalım. Ondan sonra yeleğimizin son haliyle burada olacağım. Ve evet arkadaşlar, yeleğimizi bu şekilde tamamlamış oldum. Tam bir yaşa uygun büyüklükte bir yelek oldu. Ben bu şekilde yakın düğmeler, uğur böcekli düğmeler tercih ettim. Zaten 4 tane düğmemiz vardı. Yeleğimizin ön tarafı bu şekilde oldu. Bakın arka tarafı da bu şekilde oldu. Gerçekten çok şirin, çok tatlı bir yelek oldu arkadaşlar. Ben gerçekten sonuçtan çok memnunum. Sizlerle beraber ilk defa yaptım. Ve gerçekten güzel büyüklükte, çok tatlı bir yelek oldu. İstediğiniz renkle, renk kombiniyle yapabileceğiniz çok güzel büyüklükte bir yelek oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum.